Herkese merhabalar. Bugün size yaz meyvelerinden şeftali ile hazırladığım asla dağılıp erimeyen çok güzel kıvamlı bir şeftali reçeli tarifi hazırladım. Hemen tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Şeftali reçeli tarifim için 7 tane büyük boy ve sert kıvamda şeftali kullandım. Mutlaka reçel yapacağınız şeftalilerin sert olmasına özen gösterelim. Güzelce yıkamış olduğum şeftalileri bir soyacak ya da bir bıçak yardımıyla güzelce dış kabuklarını soyuyorum. Şeftalileri soyarken varsa üzerinde çürük ya da ezik kısımlar onu da bıçak yardımıyla keserek ayıralım. Sonrasında güzelce soyduğumuz şeftalilerin sap kısımlarını da bıçağın uç kısmıyla çıkartalım. Tüm şeftalileri soyduktan sonra yine bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıyorum ve ortasındaki çekirdeği çıkardıktan sonra şeftalileri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ben şeftaliyi doğrarken ortasındaki kırmızı kısımları temizlemiyorum. Onlar da reçele ayrı bir renk veriyor çünkü. Bu arada şeftalileri kesinlikle minik bir şekilde doğramayın. Bu şekilde daha böyle iri olarak doğrarsanız pişirme esnasında şeftalileriniz eriyip kaybolmayacak ya da dağılmayacaklardır. Şimdi de şeftalileri şekere yatıracağım. Şöyle geniş ve yayvan bir tencere kullanmanızı öneriyorum. Ve ilk olarak tencerenin tabanına bir bardak şekeri döküp kenarda doğradığımız şeftalilerin de bir kısmını üzerine ekleyelim. Böyle bir şeker bir meyve olacak şekilde kat kat yaparak şekeri yatırma işlemini gerçekleştirelim. Meyveleri şekere yatırırken bu şekilde yaptığınızda meyveler şekerle daha güzel nüfuz edecek, daha sıkı ve daha güzel kıvamda bir reçeliniz olacaktır. Benim toplamda 1 kilo 200 gram kadar şeftalim vardı ve ben toplamda 4 su bardağı şeker kullanarak böyle kat kat şekere yatırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi kapağını kapatacağım ve ortam sıcaklığında 4 saat kadar bekleteceğim. Bu işlemi dilerseniz bir gece öncesinde yaparak buzdolabında da bekletebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 4 saat sonunda meyveler suyunu çok güzel bir şekilde saldı. Şöyle meyveleri ezmeden şekerini karıştırıyorum ve sonrasında da tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Şeftali reçelini ilk başta harlı ateşte böyle kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da orta ateşe alarak kaynatıyorum. Şu şekilde kaynamaya başlayınca da yine böyle çok nazik bir şekilde meyvelere çok ezmeden bir kere karıştırıyorum ki dibine çöken şekerler de güzelce erisin. Ben şeftali reçeli içerisinde şöyle 3-4 tane de karanfil ekliyorum. Verdiği aromayı sevdiğim için kullandım ama sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Karanfili ile birlikte de toplamda 15 dakika kadar kaynatıp sonrasında meyveleri kevgirle çıkartarak kenara alacağım. Özellikle yaz meyvelerinde reçel yaparken ben mutlaka bu yöntemi kullanıyorum. Hem bu sayede içindeki meyveler hiçbir şekilde erimiyor, daha diri, daha güzel bir kıvam oluyor. 15 dakika kaynattım. Sonrasında içindeki tüm meyveleri kevgirle bir süzgecin içerisine alarak sonrasında sadece reçelin suyunu kaynatmaya devam edeceğim. Bu aşamada da ocağımın altı yine kısık ateşte. Kısık ateşte toplamda 20 dakika kaynattım ve sonrasında böyle kaşıktan ağır ağır damlayıp üzerinde de büyük büyük baloncuklar çıkmaya başladığında kenara ayırmış olduğum şeftalilerle tekrar buluşturdum. Şeftalileri eklediğinizde derecesi düşeceği için kaynaması yavaşlayacak. Bu aşamada sakın altını açarak derecesini yükseltmeyin. Toplamda 10 dakika kadar daha meyveleriyle birlikte kaynattıktan sonra şöyle içerisine küçük bir limonun suyunu ekledim ve meyveleriyle birlikte toplam 15 dakika pişirerek reçeli artık ocaktan indireceğim. Kıvamını kontrol etmek için de şöyle bir çay tabağına koyarak buzdolabının dondurucu kısmında beklettim. Gördüğünüz gibi kaşıktan ağır ağır damladığında artık reçelimizin kıvamı olmuş demektir. Özellikle yaz meyvelerinde benim yapmış olduğum bu yöntemle reçelinizi yaptığınızda gördüğünüz gibi taneleri asla eriyip dağılmayan tam kıvamında ve harika renkli reçeller yapabilirsiniz. Ben şeftali reçelimi hemen tüketeceğim için ılıkken kavanozlara bölüştürdüm. Ama sizler daha sonra tüketecekseniz eğer sıcakken kavanozlara bölüştürerek temiz bir kapakla sıkıca kapatarak o şekilde de saklayabilirsiniz.
Şöyle bir gün bekleyip dinlenen şeftali reçelimin kıvamını yakından da size göstermek istiyorum ve bu tarifimi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.